Bir yapay zeka mühendisinin masasında genellikle 3 şey vardır. Bir dizüstü bilgisayar, soğumuş bir kahve ve modelin neden bazen kendinden emin biçimde yanlış söylediğini açıklayamayan bir boşluk. Bu boşluk teknik bir boşluk gibi görünür. Model neden halüsinasyon görüyor? Neden anlıyor gibi davranıyor? Ama bazen en temel gerçekleri kaçırıyor. Neden bazı problemler daha büyük model, daha çok veri ve daha güçlü GPU ile bile tamamen çözülemiyor? İlk bakışta bunlar modern mühendislik problemleri gibi durur. Ama şaşırtıcı olan şu: bu soruların çoğu yapay zekadan çok önce felsefenin masasında duruyordu. Bilgi nereden gelir? Dil anlamı nasıl taşır? Bir sistem kendi sınırlarını bilebilir mi? Her doğru şey ispatlanabilir mi? Her problem hesaplanabilir mi? Bugün yapay zeka mühendisliğinde halüsinasyon, anlama, genelleme, güvenilirlik ve hesaplanabilirlik sınırı dediğimiz meseleler aslında 250 yıllık felsefe ve matematiksel mantık tartışmalarının yeni bir sahneye taşınmış halidir. Bu videoda yapacağımız şey şu: yapay zekayı yalnızca kod, veri ve model mimarisi olarak değil, Kant, Hume, Wittgenstein, Laozi, Gödel, Turing ve Penrose üzerinden de okuyacağız. Ve sonunda şu soruya geleceğiz: bir yapay zeka sistemi gerçekten biliyor mu? Yoksa yalnızca bilginin gölgesini mi üretiyor? Bu videonun temel tezi şu: yapay zekanın bugünkü sınırları yalnızca mühendislik eksikliği değildir. Bazıları bilgi, dil, anlam ve hesaplama hakkındaki daha derin sınırlara dayanır. Bu yapay zeka ilerleyemez demek değildir. Tam tersine yapay zeka çok hızlı ilerliyor. Ama ilerleme ile sınırın ortadan kalkması aynı şey değildir. Daha büyük modeller kurabiliriz, daha iyi veri kullanabiliriz, daha iyi hizalama yöntemleri geliştirebiliriz. RAG, fine tuning, ajan mimarileri ve doğrulama katmanları ekleyebiliriz. Fakat bazı problemler yalnızca daha büyük sistemler kurarak kaybolmaz. Çünkü sorun bazen modelin kapasitesinde değil, bilginin yapısındadır. Bunu anlamak için ilk durağımız bilginin nereden geldiği sorusu. Felsefe tarihinde bu soruya verilen iki büyük cevap vardır. Birinci cevap rasyonalizm. Descartes, Leibniz ve kısmen Kant gibi düşünürlere göre bilgi yalnızca dış dünyadan gelmez. Zihnin kendi yapısı da bilgiye biçim verir. Boş bir kap değildir. Dünyadan gelen veriyi belirli kategoriler, ilkeler ve yapılarla işler. İkinci cevap ise empirizmdir. Locke ve Hume gibi düşünürlere göre bilgi büyük ölçüde deneyimden gelir. Gördüklerimiz, duyduklarımız ve tekrar eden örüntüler zihinde alışkanlıklar oluşturur. Şimdi bunu yapay zekaya çevirelim. Bir dil modeli nasıl öğrenir? Devasa miktarda metin görür, bu metinlerdeki örüntüleri çıkarır. Hangi kelimenin hangi bağlamda, hangi kelimeden sonra gelme olasılığının yüksek olduğunu öğrenir. Teknik olarak buna istatistiksel öğrenme diyebiliriz. Model milyarlarca örnek üzerinden dilin örüntülerini öğrenir. Modern dil modelleri çok güçlü bir empirist makineye benzer. Yani model şunu yapar: geçmişte gördüğüm örüntülere göre bu bağlamda en olası devam eden şey nedir? Bu Hume'un meşhur tümevarın problemine çok benzer. Hume'un sorusu şuydu: geçmişte güneşin her gün doğmuş olması yarın da doğacağını mantıksal olarak garanti eder mi? Cevap hayır, ama biz yine de güneşin doğacağını bekleriz. Çünkü alışkanlıklarımız ve deneyimlerimiz bizi buna yönlendirir. Dil modelleri de benzer biçimde çalışır. Geçmiş veri üzerinden gelecek çıktığı tahmin eder. Ama burada kritik nokta şu: modelin genelleme yapması onun zorunlu olarak gerçeği bildiği anlamına gelmez. Sadece örüntüler arasında başarılı geçişler kurabildiğini gösterir. Burada önemli bir teknik ayrım var. Bir dil modeli yalnızca eğitim verisi değildir. Aynı zamanda bir mimaridir. Örneğin Transformer mimarisi modele belirli bir öğrenme biçimi dayatır. Transformer'ın en önemli mekanizmalarından biri attention, yani dikkat mekanizmasıdır. Dikkat mekanizması kabaca şunu yapar: model bir cümledeki her kelimenin diğer kelimelerle ilişkisini hesaplar. Hangi kelime hangi kelime için daha önemlidir, bunu ağırlıklandırır. Model bu tür ilişkileri bağlam üzerinden hesaplar. Doktor hastaya ilacı verdi çünkü onun başı çok ağrıyordu. Buradaki o zamiri kime gönderme yapıyor? Doktora mı, hastaya mı? Model bu tür ilişkileri bağlam üzerinden hesaplar. İşte bu noktada model yalnızca empirist değildir. Çünkü veriyi işleme biçimini belirleyen bir iç yapı, mekanizma vardır. Bu da bizi Kant'a yaklaştırır. Kant'a göre zihin deneyimi pasif biçimde almaz. Deneyime biçim verir. Zaman, mekan, nedensellik gibi kategoriler. Deneyimi anlamlı hale getiren zihinsel yapılardır. Modern yapay zekada bunun karşılığı şudur: veri tek başına yetmez. Verinin nasıl temsil edildiği, hangi mimariyle işlendiği,
hangi kayıp fonksiyonuyla optimize edildiği ve hangi öğrenme önyargılarına sahip olduğu da sonucu belirler. Teknik terimle buna inductive bias yani tümevarımsal yatkınlık denir. Bir modelin neyi kolay neyi zor öğreneceğini belirleyen şeylerden biri budur. Bu yüzden aynı veriyle eğitilen iki farklı mimari, farklı genelleme davranışları gösterebilir. Yani modern bir dil modeli basitçe deneyimden öğrenen bir sistem değildir. Daha doğru ifade şu olabilir. Model, deneyimi önceden tanımlanmış matematiksel bir mimarinin içinden geçirerek öğrenir. Bu da onu Kantçı bir açıdan ilginç hale getirir. Deneyim vardır ama deneyim hiçbir zaman yapısız değildir. Şimdi gelelim yapay zekanın en çok tartışılan problemlerinden birine. Halüsinasyon. Bir dil modeli bazen olmayan bir makaleyi varmış gibi gösterebilir. Yanlış bir tarihi kendinden emin söyleyebilir. Gerçekte bulunmayan bir kişiye, kuruma veya kaynağa atıf yapabilir. Bunu neden yapar? Çünkü modelin temel görevi doğruluğu doğrudan garanti etmek değildir. Modelin temel görevi verilen bağlamda olası ve tutarlı bir çıktı üretmektir. Bu ikisi aynı şey değildir. Tutarlı olmak doğru olmak demek değildir. Bir cümle dil bilgisi olarak kusursuz, bağlamsal olarak ikna edici ve tamamen yanlış olabilir. İşte burada Kant'ın transandantal yanılsama fikri devreye girer. Kant'a göre akıl, kendi sınırlarını fark etmediğinde deneyimin ötesine taşar ve hakkında gerçek bilgi sahibi olamayacağı konularda tutarlı sistemler üretir. Bu cümleyi bugünün yapay zeka diliyle yeniden yazarsak şöyle olur. Bir model eğitim verisinin ve mevcut bağlamı sınırına geldiğinde doğrulanmış referanslarla değil, istatistiksel tutarlılığa yaslanarak cevap üretir. Yani model boşlukla karşılaştığında susmak yerine boşluğu olası kelimelerle doldurur. Bu yüzden halüsinasyon yalnızca modelin hatası değildir. Aynı zamanda modelin çalışma biçiminin doğal sonucudur. Peki mühendislikte buna karşı ne yapılır? En yaygın yöntemlerden biri RAG yani Retrieval Augmented Generation'dır. RAG sisteminde model yalnızca kendi parametrelerine güvenmez. Dış kaynaklara bağlanır. Örneğin bir belge deposu aranır. İlgili parçalar modele verilir. Model cevabı bu dış kaynaklara dayanarak üretir. Böylece modelin yalnızca akıcı cevap üretmesi değil, kaynağa bağlı cevap üretmesi hedeflenir. Bu açıdan RAG felsefi olarak Kantçı bir önlem gibi düşünülebilir. Aklı kendi başına bırakma. Onu deneyime, kaynağa, belgeye yani referansa bağla. Ama bu da mükemmel çözüm değildir. Çünkü model yine yanlış belgeyi seçebilir. Belgeyi yanlış yorumlayabilir. Kaynaklar arasındaki bağlantıyı hatalı kurabilir. Yani RAG halüsinasyonu azaltabilir ama gerçeklik garantisi vermez. Bu nedenle güvenilir yapay zeka sistemlerinde yalnızca model değil, tüm doğrulama zinciri önemlidir. Kaynak seçimi, cevap üretimi, kanıt gösterimi, mantıksal kontrol, insan denetimi ve gerektiğinde otomatik doğrulama katmanları. Şimdi daha zor bir soruya gelelim. Bir yapay zeka modeli gerçekten anlıyor mu? Bu soru çoğu tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bir taraf diyor ki model anlamıyor. Sadece kelimeleri istatistiksel olarak diziyor. Diğer taraf diyor ki ama dili bu kadar iyi kullanıyorsa anlamak dediğimiz şeyden geriye ne kalıyor? Burada geç dönem Wittgenstein çok önemli. Wittgenstein'in meşhur yaklaşımı kabaca şudur. Bir kelimenin anlamı onun kullanımındadır. Yani anlam kelimenin zihnimizde saklı duran gizli bir resminden ibaret değildir. Bir kelimenin anlamı o kelimenin farklı bağlamlarda nasıl kullanıldığıyla ortaya çıkar. Örneğin oyun kelimesini düşünelim. Satranç bir oyundur, futbol bir oyundur, çocukların saklambaç oynaması da oyundur. Bir bilgisayar simülasyonu da oyun olabilir. Bunların hepsine ortak tek bir öz bulmak zordur. Ama kelimenin kullanımlarını öğrenerek anlam alanını kavrarız. Bu fikir yapay zeka tartışmasını ters yüz eder. Çünkü bir dil modeli kelimeleri kullanım örüntüleri içinde öğrenir. Yani modelin yaptığı şey Wittgenstein'in anlam anlayışıyla belirli bir düzeyde örtüşür. Anlam kullanım ise model de kullanımı öğreniyorsa o zaman model anlamaya ne kadar uzaktır? Ama burada güçlü bir itiraz var. John Searle'in Çin odası argümanı tam olarak buna hedef alır. Searle şöyle bir düşünce deneyi kurar. Bir odada Çince bilmeyen biri var. Odaya Çince semboller geliyor. İçerideki kişi bir kural kitabına bakarak uygun Çince sembollerle cevap veriyor. Dışarıdan bakan biri içeride Çince bilen biri olduğunu sanabilir. Ama içerideki kişi aslında Çince anlamıyordur. Sadece sembolleri kurallara göre işliyordur. Searle'in iddiası şudur. Doğru sembol manipülasyonu gerçek anlama değildir. Bu itiraz bugünkü yapay zeka için hala çok önemlidir. Çünkü dil modelleri gerçekten de semboller, tokenlar ve olasılık dağılımları üzerinde çalışır. Bir büyük dil modeli için metin önce tokenlara ayrılır. Tokenlar sayısal vektörlere dönüştürülür.
Bu vektörler katmanlar boyunca işlenir. Sonunda model bir sonraki token için olasılık dağılımı üretir. Yani modelin teknik düzeyde yaptığı şey doğrudan anlamak değil, temsil ve tahmindir. Ama mühendislik açısından belki de daha pratik soru şudur: modelin içinde bilinç ve gerçek anlama var mı? Bu sistem belirli görevlerde güvenilir, denetlenebilir ve açıklanabilir şekilde kullanılabiliyor mu? Wittgenstein bize şunu hatırlatır: bazen felsefi sorun yanlış kurulmuş bir sorudan doğar. Model gerçekten anlıyor mu sorusu önemlidir. Ama ürün tasarımı, güvenlik ve mühendislik açısından yeterli değildir. Daha iyi sorular şunlardır: model hangi bağlamlarda doğru kullanıyor? Hangi bağlamlarda çöküyor? Hangi görevlerde güvenilir? Hangi görevlerde insan denetimi şart? Hangi durumlarda biliyorum diyebiliyor? Şimdi yönümüzü Batı felsefesinden Doğu düşüncesine çevirelim. Tao Te Ching'in açılış cümlesi meşhurdur: söylenebilen Tao, ebedi Tao değildir. Bunu teknik bir dille şöyle yorumlayabiliriz: gerçeklik onu temsil eden dilden daha büyüktür. Bir şeyi kelimelere döktüğünüz anda onu belirli bir biçime indirgersiniz. Bu yapay zeka açısından çok ilginçtir. Çünkü modern dil modelleri de sürekli temsil dönüşümleri yapar. Metin tokenlara ayrılır. Tokenlar vektörlere dönüştürülür. Bu vektörler yüksek boyutlu bir uzayda işlenir. Gömülü sistem, embedding dediğimiz şey, kelimelerin veya parçaların sayısal temsilidir. Örneğin kral, kraliçe, erkek, kadın, ülke, başkent gibi kavramlar bu uzayda birbirleriyle ilişkisel konumlara sahip olabilir. Modelin içinde anlam tek bir kelime olarak değil, yüksek boyutlu ilişkiler ağı olarak temsil edilir. Ama çıktı aşamasında model ne yapar? Bu yüksek boyutlu, yoğun ve sürekli temsili tekrar sıralı kelimelere çevirir. Yani içerideki karmaşık temsil dışarıda tek boyutlu bir metin akışına dönüşür. Bu dönüşüm kayıplıdır. Modelin iç temsilinde bulunan bazı ilişkiler cevaba yansımaz. Bazı olasılıklar bastırılır. Bazı belirsizlikler görünmez hale gelir. Bunu basit bir örnekle düşünelim. Bir uzman size karmaşık bir konuda cevap verirken zihninde birçok ihtimali aynı anda tartar. Ama ağzından tek bir cümle çıkar. O cümle zihnindeki tüm belirsizliği taşımaz. Dil modeli de benzer biçimde olasılık dağılımından tek bir çıktı üretir. Burada sıcaklık parametresi önemlidir. Sıcaklık modelin cevap üretirken ne kadar deterministik ya da yaratıcı davranacağını etkiler. Düşük sıcaklık değerlerinde model daha güvenli, daha beklenen ve daha tekrarlı cevaplar üretir. Yüksek sıcaklık değerlerinde daha çeşitli, daha yaratıcı ama daha riskli cevaplar üretir. Teknik olarak sıcaklık token olasılık dağılımının keskinliğini değiştirir. Düşük sıcaklıkta model en olası kelimelere daha fazla yaslanır. Yüksek sıcaklıkta ise daha düşük olasılıklı seçeneklere de şans verir. Bu nedenle sıcaklık yalnızca yaratıcılık ayarı değildir. Aynı zamanda modelin belirsizlik alanını ne kadar görünür kılacağını belirleyen bir seçimdir. Taocu açıdan söylersek modelin söylediği şey modelin temsil ettiği şeyin tamamı değildir. Şimdi felsefenin en sert alanına geliyoruz: matematiksel mantık. Burada artık yorumlardan değil, kanıtlanmış sınırlardan bahsediyoruz. 3 büyük sonuç özellikle önemli: Gödel'in eksikliği teoremleri, Turing'in durma problemi ve hesaplama karmaşıklığı teorisi. İlk olarak Gödel 1931'de biçimsel sistemler hakkında sarsıcı bir sonuç gösterdi. Kabaca ifade edersek, yeterince güçlü, tutarlı ve aritmetiği ifade edebilen her biçimsel sistemde sistemin içinde kanıtlanamayan ama doğru olan ifadeler bulunur. Bu ne demek? Bir sistem ne kadar güçlü olursa olsun, eğer belirli bir matematiksel güce sahipse kendi içinden tüm doğruları kanıtlayamaz. Yani doğruluk ile kanıtlanabilirlik aynı şey değildir. Bu yapay zeka açısından önemli bir metafor sunar. Bir sistemin çıktı üretmesi, hatta kendi içinde tutarlı görünmesi, onun tüm doğruları kapsadığı anlamına gelmez. İkinci sonuç Turing'in durma problemi. Alan Turing 1936'da şunu gösterdi: herhangi bir programın herhangi bir girdiyle durup durmayacağını her durumda belirleyen genel bir algoritma yoktur. Yani bütün programlar için çalışan evrensel bir "bu program duracak mı" testçisi yazılamaz. Bu hesaplanabilirliğin temel sınırlarından biridir. Yapay zeka açısından bunun anlamı şudur: bazı problemler yeterince iyi mühendislik yapılmadığı için değil, genel biçimde algoritmik olarak çözülemez olduğu için sınırlıdır. Üçüncü alan hesaplama karmaşıklığı. Bazı problemler teorik olarak çözülebilir görünür. Ama pratikte çözüm süresi o kadar hızlı büyür ki evrendeki tüm kaynakları kullansanız bile makul sürede çözemeyebilirsiniz. NP tam problemler bu tartışmanın merkezindedir. Bazı problemlerde bir çözüm verildiğinde çözümün doğru olup olmadığını hızlıca kontrol edebilirsiniz. Ama o çözümü sıfırdan bulmak çok zor olabilir. Bu ayrım yapay zeka için çok önemlidir. Çünkü yapay zeka sistemleri çoğu zaman çözümü bulma ve çözümü doğrulama arasında gidip gelir.
Bir model size bir cevap verebilir ama o cevabın doğruluğunu kontrol etmek ayrı bir problemdir. Bu yüzden güvenilir yapay zeka sistemlerinde yalnızca cevap üretmek yetmez. Cevabı doğrulamak, sınamak, gerekçelendirmek ve gerektiğinde reddetmek gerekir. Şimdi daha tartışmalı ama çok ilginç bir alana geçiyoruz. Roger Penrose, insan zihninin tamamen algoritmik biçimde açıklanamayabileceğini savunmuştu. Onun Gödel'den ilham alan argümanı kabaca şudur: İnsan matematikçi bazı biçimsel sistemlerin sınırlarını görebilir. Eğer insan zihni yalnızca bir algoritma olsaydı, bu sınırları aşan sezgiyi açıklamak zorlaşırdı. Bu iddia çok tartışmalıdır. Birçok filozof ve bilgisayar bilimcisi Penrose'a itiraz eder. Derler ki insan matematikçi de aslında başka, daha geniş bir biçimsel sistem içinde çalışıyor olabilir. Ayrıca insanların doğruyu gördüğü iddiası her zaman güvenilir değildir. İnsanlar da hata yapar, sezgileri de yanılabilir. Bu yüzden Penrose'un argümanı kesin bir sonuç değil, güçlü ama tartışmalı bir hipotezdir. Fakat bu tartışmanın içinde çok faydalı bir ayrım var. Nesne dili ve üst dil ayrımı. Nesne dili hakkında konuşulan sistemin kendi dilidir. Üst dil ise o sistem hakkında konuşan dildir. Basit bir örnek verecek olursak, kar beyazdır bir nesne dili cümlesidir. Kar beyazdır cümlesi doğrudur. Doğrudur ise üst dil cümlesidir. Tarski'nin doğruluk kuramı burada önemlidir. Bir dilin doğruluk kavramını çoğu durumda o dilin içinde tamamen tanımlamak sorumludur. Doğruluk hakkında konuşmak için daha üst bir düzeye çıkmanız gerekir. Şimdi bunu yapay zekaya uygulayalım. Bir dil modeli ne yapar? Prompt yazarsınız, cevap, açıklama, kod, şiir, analiz üretir. Bunların hepsi modelin nesne dili içinde ürettiği çıktılardır. Model bilmiyorum dediğinde bile teknik olarak bilmiyorum tokenlarını üretmektedir. Bu şu anlama gelir: modelin bilmiyorum demesiyle gerçekten kendi bilgisizliğinin farkında olması aynı şey değildir. Bir model belirsizlik sinyali verebilir, kalibrasyon yapılabilir, güven skoru üretilebilir, cevap vermemesi için eğitilebilir, kaynak yoksa durması sağlanabilir. Ama bunların çoğu yine davranışsal ve istatistiksel düzeydedir. Gerçek soru şudur: model kendi sınırını temsil ediyor mu? Yoksa sınırını temsil ediyormuş gibi çıktı mı üretiyor? Bu yapay zeka güvenliği açısından çok kritik bir sorudur. Çünkü bir sistemin bilmediğini bilmesi güvenilirlik için temel şartlardan biridir. Tıp, hukuk, mühendislik, savunma sanayi, finans gibi alanlarda asıl risk modelin yanlış cevap vermesi değildir. Asıl risk yanlış cevabı doğruymuş gibi vermesidir. Buraya kadar çok felsefi konuştuk. Şimdi bunu mühendislik masasına indirelim. Bir yapay zeka mühendisi için bu tartışmaların pratik karşılığı nedir? Birincisi, halüsinasyon yalnızca daha iyi modelle geçecek küçük bir hata gibi görülmemelidir. Halüsinasyon referanssız tutarlılık üretme eğiliminin sonucudur. Bu yüzden çözüm yalnızca model büyütmek değildir. Kaynak bağlama, doğrulama, belirsizlik yönetimi ve insan denetimi gerekir. İkincisi, model anlıyor mu sorusu tek başına yeterli değildir. Bunun yerine şu sorular sorulmalıdır: model hangi görevlerde güvenilir, hangi veri dağılımında eğitildi, dağılım dışı örneklerde ne yapıyor, kaynak göstermesi gerekiyor mu, yanlış yaptığında bunu fark edebiliyor mu, cevabını test edebiliyor muyuz? Üçüncüsü, embedding uzayı ile çıktı metni arasındaki fark ciddiye alınmalıdır. Modelin iç temsili zengin olabilir ama kullanıcıya ulaşan şey bu temsilin daraltılmış bir metin versiyonudur. Bu nedenle açıklanabilirlik yalnızca güzel cevap almak değildir. Modelin neden o cevabı verdiğini, hangi kanıta dayandığını ve hangi alternatifleri dışladığını anlayabilmektir. Dördüncüsü, bazı problemler daha fazla GPU ile çözülmez. Gödel, Turing ve karmaşıklık teorisi bize şunu hatırlatır: hesaplama dünyasının da yapısal sınırları vardır. Bu sınırlar mühendisliği anlamsız kılmaz. Tam tersine iyi mühendisliği daha önemli hale getirir. Çünkü iyi mühendis her problemi çözebileceğini varsayan kişi değildir. Hangi problemi çözülebilir, hangisinin doğrulanabilir, hangisinin yaklaşık çözülebilir ve hangisinin yapısal olarak sınırlı olduğunu ayırt edebilen kişidir. Şimdi başa dönelim. Yapay zeka mühendisinin masasındaki boşluk aslında tek bir boşluk değil. Kant orada duruyor. Model deneyimin sınırını geçtiğinde tutarlı ama referanssız cevaplar üretebilir. Hume orada duruyor. Geçmiş örüntüler geleceği garanti etmez. Sadece beklenti üretir. Wittgenstein orada duruyor. Anlam soyut bir iç öz değil, kullanım içinde ortaya çıkan bir şey olabilir. Laozi orada duruyor. Söylenen şey temsil edilen şeyin tamamı değildir. Gödel orada duruyor. Doğru olan her şey sistemin içinde kanıtlanabilir olmayabilir. Turing orada duruyor. Her hesaplama problemi için genel bir çözüm algoritması yoktur. Penrose orada duruyor. İnsan zihninin algoritmik açıklaması hala açık bir tartışmadır.
Ve bütün bunların ortasında yapay zeka mühendisi duruyor. Kod yazıyor, model eğitiyor, prompt tasarlıyor, sistem mimarisi kuruyor. Ama aslında çok eski sorularla uğraşıyor. Bilgi nedir, anlam nedir, doğruluk nedir? Bir sistem kendi sınırını bilebilir mi? Zeka yalnızca hesaplama mıdır? Belki de yapay zekanın en büyük dersi şudur. Zeka üretmeye çalışırken ne olduğunu bilmediğimizi fark ettik. Dil üreten makineler yaptık. Ama dilin anlamla ilişkisini yeniden tartışmaya başladık. Bilgiye benzeyen çıktılar ürettik ama bilginin doğrulukla ilişkisini yeniden sorguladık. Akıllı sistemler kurduk ama aklın sınırlarına geri döndük. Bu yüzden yapay zeka yalnızca bilgisayar biliminin konusu değildir. Aynı zamanda epistemolojinin, dil felsefesinin, mantığın, bilişsel bilimin ve hatta metafiziğin konusudur. Ve burada daha derin bir soru beliriyor. Eğer bir makineye üst dil veremiyorsak, eğer bir sistem gerçekten kendi sınırını içeriden kavrayamıyorsa, insanda bunu mümkün kılan şey nedir? Beynin biyolojik yapısı mı, dilsel ve toplumsal öğrenme mi, bedenlenmiş deneyim mi, yoksa Penrose ve Hameroff'un önerdiği gibi daha tartışmalı kuantum düzeyindeki bir süreç mi? İnsan zihni yalnızca algoritma mı, yoksa hesaplamanın ötesinde bir şey mi var? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.